Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce de anlattığımız gibi bu videomuzda gerçek bir fotovoltaik enerji santralinin kurulumunu başlangıçtan sona kadar beraber inceleyeceğiz. Bunun için programı açıyoruz. Önceki videomuzda da anlattığımız gibi bu kısımdan Project Design'a girip oradan Grid Connected'ı seçiyoruz. Açılan pencerede daha önce çalıştığımız projeyi görebilirsiniz. Önceki videomuzu izlediyseniz Ankara Sentral hakkında bir örnek yaptığımızı hatırlıyorsunuzdur. Dolayısıyla aynı projeye, aynı lokasyona devam edeceğiz. Ancak bu sefer gerçek bir proje tasarımıyla beraber olacağız bu lokasyon için. Öncelikle bu kırmızı çarpıyı kullanarak önceki örneğimizde kullandığımız ayarları sıfırlıyoruz. Burada ayarları sıfırlamak istiyor musun diye bize soru soruyor. Yes diyoruz. Ayarlar tamamen sıfırlandı. Gördüğünüz gibi buradaki değerler de gittiler. Dolayısıyla ilk olarak yine input parametres'den başlayacağız. İlk seçeneğimiz bildiğiniz gibi fotovoltaik panellerin oryantasyonu ayarlamaktı. Bu oryantasyon önceki videomuzda anlattığımız gibi buradaki optimizasyon seçeneklerine göre ayarlanır. Yıllık, yazın veya kışın. Bunların arasındaki farklar nelerdir? Bazı bölgelerde, özellikle Orta Doğu ülkelerinde, Arap ülkelerinde yazın hava çok sıcak olur ve çok tozlu, rüzgarlı hava olur. Oralarda panellerin üzerine toz toprak oturma imkanı çok fazladır. Dolayısıyla çok verimli olmaz o mevsimlerde. Onlar da gelip kış seçilir. Kış daha verimli olur yaza göre ve ona göre sistem ayarlanır. Bazı lokasyonlarda Türkiye'nin birçok yerinde de olduğu gibi yazın daha fazla güneşli günlerimiz, güneşli aylarımız vardır. Dolayısıyla yazı seçmek faydalıdır. Bazı yerlerde de yaz kış fark etmiyor. Güneş neredeyse aynı şekilde oluyor vaziyeti. Onlarda da yıllık seçiliyor. Ankara için biz yazı seçeceğiz. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Güneş her yıl yazın 24,5 derece daha yükseğe çıkıyor ve kışın 24,5 derece daha aşağıya iniyor bulunduğu yerinden. Dolayısıyla bunları hesap içerisine katarak bir hesapları yapmamız lazım. Önceki videomuzda hatırladığınız gibi anlatmıştık. Yıllık seçersek fotovoltaik santralimizin bulunduğu coğrafik enlemle panellerin açısını aynı derecede ayarlayacağız demiştik. Seçtiğimiz Ankara Santral bölgesi 39 dereceydi. Dolayısıyla bunu 39 dereceye ayarladığımızda buradaki last by request to optimum -0,3 olduğuna göre bunu biraz daha düşürmüştük. 36'larda bu sıfırlanmıştı. Ve bu şekilde bırakmıştık. Yaza göre ayarlamalarda her zaman enlemin altında bir değer seçilmelidir ve kışa göre ayarlandığında da enlemin üstünde bir açı seçilmelidir. Burada da dikkat ederseniz bu açıyı değiştirdikçe azimut dediğimiz panellerin yönü de değişiyor. Biz normalde Türkiye'de panellerin yönünü güneye ayarlayacağız demiştik. Bunun yönleri de değişiyor. Bu açıyı değiştirdikçe yönü bir miktar değişiyor. Panel açıları farklı bölgeler için değişebilir. Bizim seçtiğimiz nokta için 25 derecelik bir açı ayarlayalım. 25 derece üzerine bırakıyoruz. Daha önce de anlattığımız gibi bu kısımdan kullandığımız panellerin konstrüksiyonunu seçiyoruz. Biz burada yine sabit konstrüksiyon seçtik. Mekanik veya dinamik bir sistemlerin daha önce eksi taraflarını anlatmıştık. Dolayısıyla biz yine sabit bir sistemle devam edeceğiz. Ve buna OK diyoruz. Gördüğünüz gibi oryantasyonumuz ayarlandı. Ayarlamamız gereken ikinci fonksiyon sistem ayarlarıdır. Sistem üzerine tıklıyoruz. Açılan bu pencerede daha önce de anlattığımız gibi panel ve invertör seçimlerini yapıyoruz. Ancak bu örneğimizi daha önce de anlattığımız multi-array sistem olarak yapacağız. Yani iki tane farklı fotovoltaik grup olacak. Bunların ikisi sonunda birbirine bağlanıp ve bizim istediğimiz gücü verecek. Buradaki örneğimiz için 30 kW'ı seçiyoruz. 30 kW'ı iki tane 15 kW farklı fotovoltaik dizinlerine ayırarak iki farklı sistem, iki farklı
fotovoltaik panel, 2 farklı invertör kullanarak bu sistemleri yapacağız, ayarlayacağız. Bunun için daha önceki örneğimizde anlatmadığımız bu kısım var. Bu kısımda yapacağımız fotovoltaik dizin sayısını belirliyoruz. Örneğin burası 1 ise burada sadece tek sistemimiz olacak. Bunu 2 yaptığımızda gördüğünüz gibi buradaki başlık 2'ye çıktı. Daha önce 1 olunca buradaki başlığımız yes diyelim 1'dir. 2'ye çıkınca buradaki başlığımız 2 oldu. Bunların her birisi için ayrı ayrı isim vermemiz lazım. Sub array 1 diyor. Bunu bu şekilde bırakalım. Siz ismini de değiştirebilirsiniz. Burada da sub array 2 diyor. Bu şekilde kalsın. Sub array 1'i buradan kilowatt olarak seçecektik. 15 kilowatt belirliyorum. Aynı şekilde sub array 2'yi de 15 kilowatt belirliyorum. Güçlerini ikisini de belirttik. Gördüğünüz gibi burada bu kısımda tilt dediği panelimizin açısıdır. 25 dereceye ayarladık. Azimusu 0. Direkt güneye bakıyor. Aynısı sub array 1'de de bu şekildedir. Şimdi örneğimizin devamında panel seçimi yapacağız. Öncelikle sub array 1'e panel seçimi yapacağız. Panel seçimi için hatırlarsanız ilk videolarımızda fotovoltaik sisteminde üretilen hücrelerin teknolojisini anlatmıştık. Hücrelerin poli ve mono olarak farklı farklı teknolojileri vardı. Burada Available Now'ı bırakalım. Şimdi buradan panel seçimimi yapabiliriz. Panel seçimini marka olarak örneğin AEG'yi seçelim. AEG'de gördüğünüz gibi bu kısımda SI Poly yazdığı kısımda poli veya mono olma özelliğini gösteriyor panellerde. Ben örneğin bir 300 watt mono sistemle bu örneğe devam etmek istiyorum. Bunu seçelim. Bunun gerilim aralığı da iyidir. 28-44.3 volt aralığında. Daha önce de anlattık bu eksi 10 ile artı 60 derece nereden geliyor. Onlara artık ben girmeyeceğim. Bunu seçtikten sonra bu kısımda Open'e tıklarsanız seçtiğiniz panellerin özelliklerini gösteriyor. Bu özellikler çok önemlidir. En önemli olan kısımda buradaki seçtiğiniz panelin fiziksel boyutları, ağırlığı vesairesi. Fiziksel boyutlar genişlik ve yükseklik olarak yapacağımız 3D simülasyonda çok faydalı olacaktır. Bu değerlere gireceğiz. Ağırlık olarak da bunu paneller için bir konstrüksiyon yaptığımız zaman statik değerlerin hesapları için proje tasarımcı arkadaşlara verilebilir. Dolayısıyla buradaki değerler önemlidir. Bunları not alacağız bir tarafta. Panelin özelliklerine bakmak isterseniz panelin özelliklerini de buradan görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Daha sonra aşağıdan invertör seçimi yapacağız. İnvertörü de yine Available Now olarak seçelim. Marka olarak örneğin ABB seçelim. Şimdi bu sistem için seçmemiz gereken invertör, önceki örneğimizde anlatmıştık hatırladığınız gibi. Bir invertör normalde kendi gücünün %10 üzerini dönüştürebildiği için örneğin 15 kW için bir 13-14 kW'lık invertör yeterli olacaktır güç anlamında. Ama tavsiyemiz güvenli tarafta kalmak için belirlediğiniz gücün hemen hemen kendisini veya onun artı eksi az bir toleranslı değerini invertör anlamında kullanın. Dolayısıyla biz yine 15'in civarında bir şeyler kullanmaya çalışacağız. ABB'de 15 civarında bir şey yok. 12.5 çok az gelecektir. 20 de seçersek over design olacaktır. Başka bir marka bakalım. Bu markayı seçelim örneğin. Burada neler vardır? 17 vardır. Bu da over design olur. Offer'a gidelim. Burada 15 vardır. Bu 15'i seçtiğimizde
Gördüğünüz gibi invertör sayısı bir tane diyor. En önemli olan kısım da buradaki gerilimle buradaki gerilimlerin aralığı kesinlikle tutmalıdır. Bu invertörün giriş gerilim aralığı 420-800 volt civarındadır. Bizim buradaki maksimum gerilimimiz ve minimum gerilimimiz gördüğünüz gibi 476 ile 754 olarak belirtilmiştir ve bunların hepsi bu range'in aralığındadır. Dolayısıyla burada seçtiğimiz invertör bizim için gayet yeterli ve gayet düzgün bir invertördür. Özellikle burada string inverter with 6 inputs dediği bizim için çok önemli bilgidir. Biz bu sistemde yapacağımız bu örnekte string inverter kullanmak zorundayız. Central inverter olsaydı genelde off-grid sistemlerde central inverter kullanılıyor. Dolayısıyla biz string inverter kullanacağız. Burada gördüğünüz gibi invertörün maksimum çıkışı 15.3 kW'tır ve normal üretebileceği güç de 13.8 kW diyor. Operating power'ı da zaten bu seviyelerde ve güneş normalde bizim sistemimizin üzerine 90 derece gelmeyeceği için genelde üreteceğimiz enerji seçtiğimiz enerjinin altında kalır. Yani 15'i elde edemeyiz. 13.8, 14 bu civarlarda elde edeceğiz. Dolayısıyla bu bizim için yeterlidir. Bu kısımda da daha önce de anlattığımız gibi sistem bize kendisi bir yerleşim önerisi yapıyor. Bu yerleşim önerisinde 17 tane paneli seri olarak bağlıyor ve bunları 3 grup olarak birbirine paralelliyor. Ve burada kullandığımız panel sayısını da 50 olarak belirtmiş. Bu şekilde kullandığımız panel sayısına göre kaplayacağımız yer 85 metrekare olarak görünüyor. Yukarıda da aynı bilgileri görebiliriz. Bunu ayarladıktan sonra ikinci sub array'e geçeceğiz ve o sub array'de bu sefer mono değil poli fotovoltaik panel kullanacağız. Ancak ikinci sub array'e geçmeden invertörler hakkında bazı bilgiler verelim. İnvertör bölümünde gördüğünüz gibi bu open kısmı var. Buraya da tıkladığımızda invertörle ilgili olarak detaylı bilgiler ortaya çıkıyor. Buradaki bilgilerin bir kısmı çok önemlidir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu kısım, burası invertörün verimini gösterdiği bir şematiktir, diyagramdır. Gördüğünüz bu seçenekte invertöre giren DC, doğru akım gücün ne kadarının dönüştürüldüğünü gösteriyor. Öncelikle seçtiğimiz invertörün bu Size and Technology bölümünden operating moduna bakarak MPPT olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu daha önce anlatmıştık. MPPT invertörler kendi içlerinde optimum bir nokta ayarlıyorlar. Gerilim ve akım anlamında sabitliyorlar. Ve bizim gücümüzü o sabit noktaya göre hep ayarlayıp dışarıya veriyorlar. Dolayısıyla bunlarla çalışmak çok verimli oluyor. Ve seçmemiz gereken normalde sistemlerimiz için bu tip invertörlerdir. Burada bizim seçtiğimiz invertör de bu tarz bir invertördür. Burada dikkat ederseniz DC girişte da seçtiğimiz invertör aşağı yukarı 15 kW'lık bir invertördür. Bu 15 kW'ın hemen hemen 2 kW'ına kadar giriş DC gücünün %80 ile %90 verim arası dönüştürülüyor. Yani burada 2 kW'a kadar neredeyse giren güçlerimiz 0.9 verimle dışarıya çıkıyorlar. Ama 2 kW'ın üzerinde giren güçler neredeyse 15 kW'a kadar 0.98-99 verimlerle dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla buradaki invertör çok düzgün bir invertördür. Bu yan taraftan da baktığımızda giriş güç miktarını söylüyor DC olarak. Çıkış DC güce göre ne kadar verimi var onu burada görebiliyorsunuz. 15 kW'da 97-66 iken 9 kW'da 98. Yani bu baştaki eğimi burada açıklamış oluyor. Neredeyse nominal gücüne geldiğinde daha az verimle karşılaşıyoruz. Ama bunun bir pik noktası var. O da 9 kW civarında. 9 kW'ın
Aşağı yukarı şuralardan başlıyor. Burayı kendisine o MPPT olarak ayarlıyor ve bunun etrafı sağını solunu belli bir miktar kendisine %98 verim olarak tutarak çalışıyor. Dolayısıyla bu bizim için çok uygun bir seçenektir. Seçtiğimiz bu invertör ve bununla çok iyi verimler elde edebiliriz. Diğer bir tıkı işaretlersek burada da çıkış güç verimini gösteriyor. Buradaki güç biliyorsunuz çıkış gücümüz AC olduğu için verim biraz değişebilir. Gördüğünüz gibi AC gücün optimum noktası 8.82 olarak belirtilmiştir. Orada verimimiz %98'e çıkıyor. Yani şu noktada bizim verimimiz maksimum oluyor hemen hemen. Ve bunun etrafında da belli bir toleransta aynı verimi alıyoruz. Bu da çıkış gücümüzdür. Hemen hemen gördüğünüz gibi lineer gibi duruyor ama tabii ki her cihaz kendi içinde kayıpları oluyor. O kayıplardan dolayı örneğin 15 kW'lık bir güçte aşağı yukarı çıkış gücümüz 14 küsür kW'lardadır. Burada da ana parametreleri veriliyor bizim invertörün. Burada da fazladan parametreler, çıkış özellikleri, buradaki bahsettiğimiz en önemli özelliği Operating Mode MPPT olması lazım. Şimdi Sub-Array 2'ye geçiyoruz. Sub-Array 2 için de farklı bir marka seçelim. Sensera örneğin. Bakalım bu markada 300 wattlık yok. Ben 300 wattlık bir sistem istiyorum. 300 wattlık poli panel istiyorum. Evet burada 300 watt var. Polisi de var. 300 watt poliyi seçiyorum. Burada Silf AB olarak seçtik. Gerilim aralığı da o diğer panellerimize yakındır hemen hemen. Şimdi seçtiğimizde 50 tane modüle ihtiyacım var diyor. Panele ihtiyacım var bunlardan. Bunun da özelliklerine baktığımızda büyüklükleri hemen hemen aynı. Geçenkilerin ağırlığı aşağı yukarı 25 kilogramdı. Bunlar 23 daha hafiftir. Poli anlamında. Bu şekilde bunları da seçip OK diyoruz. Şimdi buna tekrar bir invertör seçelim. Sanyo seçelim örneğin. Bunu da 15 kW'a yakın bir şey seçmek istersek farklı bir SS'i 15'i var mı? Yoktur. Evet burada da Aotay markasını bulduk. Bu markada 15 kW'lık var. Tek invertör bizim için yeterli oluyor. Çıkış gücü hemen hemen diğer invertöre çok benzer. 13.8 buradaki o aynısı hatta 13.8'di. 15.3. Gerilim aralığı bizim için çok önemliydi. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor demiştik. Buraları da içeriyor. Herhangi bir hata da almadık. Bunu seçebiliriz. İnvertörümüz size'dan baktığımızda MPPT'dir. Burada efficiency'sine baktığımızda invertörün verimi burada gösterilir her zaman. %98'dir. Bizim için çok uygun, ideal. Diğeri de zaten %98'de. Hemen hemen diğerine çok benzer bir karakteristik sergiliyor. Aynı şekilde neredeyse diyebiliriz. Dolayısıyla bu invertörü de bu panel için seçiyoruz. Burada da gördüğünüz gibi seçim yine 51 tane panel. 99 metrekare alana sığdırıyor bunu. Buradakiyle buradaki bazen uymayabilir. Baz alınması gereken bu kısımlar. Ancak buraya baktığımızda 83 metrekare bir alan veya dizaynda 80 metrekarelik bir alan ortaya çıktı. Bu da kullandığımız panellerin teknolojisinden kaynaklanıyor. Burada mono kullandık, burada poli kullandık. Bu teknolojiden kaynaklanıyor. Aradaki o alan farkı. Burada bilgileri görüyorsunuz. Ortaya çıkan bilgilerimizi. Ne kadar güç elde edeceğiz, ne kadar. Tabii buradaki bilgileri şu an iki sub array için gösteriliyor. Hemen hemen bu sistemlerle iki multi array sistemle 30 kW'ı elde edebilirsin diyor. Bu
iyi bir haberdir. Genelde bunu elde edemeyiz. Bunun altında oluyor elde edilen enerji. Sub array'lerimize baktığımızda overload loss'ımız da hemen hemen %0. Burada da overload loss'ımız %0'dır. Dolayısıyla bu iki tane seçimimizi bu şekilde burada tamamlayıp OK'ye basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi sistem turuncu renge çıkmıştır. Burada bir hata işareti vardır. Nedir hata? Ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada inverter power is slightly oversized diyor. Ancak dikkat ederseniz fotovoltaik santral tasarım seçim kriterimiz alan üzerine gelmiş. Biz alan üzerine değil güç üzerine tasarım yaptığımız için bunu seçersek bu da gidecektir. Bu şekilde OK'ye basıp şu an sistemde yeşil renge çıktı. Sonraki seçenek Details Losses. Daha önce de anlattığımız gibi burada hiçbir şey dokunmuyoruz. Burada sistemin kendisi otomatik olarak ayarladığı değerlerdir. Bunlarla hiç oynamıyoruz. Bu değerler olduğu gibi kalsın. Örneğin burada ohmic losses dediği sistemin basit güç denklemi üzerinden P eşittir R I 2 üzeri denkleminden buradaki kayıpları hesaplıyor ve buraya yazıyor. Sub-array 1, sub-array 2 için farklı hesaplamalar var. Hepsini kontrol edebilirsiniz. Burada örneğin module quality'de dediği bizim panellerin kalitesini gösteriyor. Ne kadar verimleri var onları gösteriyor. Hatırlarsanız önceki örneğimizde aldığımız raporda son sayfalarda bir diyagram vardı. Aşağıya doğru kayıpları gösteriyordu. Oradaki kayıplardan panellerin kayıpları kısmı da vardı. İşte bu o değerlerden bir tanesidir. Eksi 0,5 olarak kayıp gösteriyor bu paneller. Sub array 2'ye bakarsak eksi 0,4'tür. Altındaki değeri ise güneşin sabah ilk doğduğu zamanki açısı, biliyorsunuz çok düşük bir açıyla panelin üzerine güneş ışınları geliyor. Orada da bir kaybımız vardır. Onu gösteriyor. Buradaki kayıp %0'dır. Birdeki kayıp da %0'dır. Bunları daha önce de gösterdiğimiz gibi hiç dokunmayıp olduğu gibi bırakıyoruz, geçiyoruz. Sonraki seçeneğimiz hatırladığınız gibi self consumption seçeneğiydi. İlk seçeneğimiz zaten şebekeye satıyordu her şeyi. Diğer seçenekleri de daha önce anlattıydık. Burada belli bir fix miktarını satıyoruz. Aylara göre rakamlar burada ayarlanıyordu. Burada günlere göre rakamlar ayarlanıyordu. Buradaki seçenek ise bir sayısal sıraya göre ayarlanıyor. Nasıl? Örneğin ürettiğimiz enerjinin 10 kW olsun. 0-10 kW arasında %45'ini şebekeye ver diyoruz sabit olarak. Eğer üretim 10 kW ise. 10 ile 20 arasında bir üretimimiz varsa %25'ini şebekeye ver. 20 ile 30 ile %15'ini bu şekilde bir sayısal sıralamayla şebekeye satış yapıyoruz. Diğer seçeneğimiz hatırladığınız gibi kullanıcıları kendimiz belirliyorduk. Burada örneğin LED lambamız var. 2 tane LED lambası. Güçleri 100 Watt. Günlük 5 saat açık olsun. 2 tane televizyon. Güçleri 800 Watt. Günlük 4 saat. Diğer ev aletleri. 2 tane diyelim. 1 adet 450 Watt. Bu da 4 saat. Örneğin ütü olabilir. Örneğin bir vantilatör olabilir. Buzdolabı 24 saat çalışacak 1,5 kW'lık bir şey düşünelim. Ve bu şekilde ancak bu seçtiğimiz ürünlerin peak tüketimini bulabilmemiz için burada hourly distribution dediği bölümleri doldurmamız lazım. Burada gördüğünüz gibi 2 tane daire var. İç kısım ilk 12 saati gösterir. 0-12 arasını. Dıştaki 12-24 arasını. Bu aralığı gösterir. Buradaki belirlediğimiz yüklerin günün hangi saatlere açık olduğunu belirlememiz lazım. Örneğin buzdolabı için kendisi direkt 24 saat işaretlemiş. Bu şekilde pik tüketimimiz ortaya çıkacak.
Burada 2 tane LED dedik, 5 saat. Bu 5 saati seçelim. Sıfırdan başlayalım örneğin. 2 saat buradan kullansın. Geri kalanını bu şekilde akşamdan kullansın. Televizyonu sadece akşam olsun örneğin 5 saat. Bakalım. 1,5 saat gün demişiz televizyonlar için. Zaten 1,5 oldu. 4 saat domestic appliance'a dedik. Bunu da 2 saatini sabah, 2 saatini de akşam ayarlayalım. Bu şekilde buradaki değerleri verdik. Buzdolabını da kendisi zaten işaretlemiş ve kendisi hesaplar burada. Çıkan yükü, miktarını hesaplar. Buna okey dediğimizde tüketilen yük 62 kW, 62,7 kW. Yıllık enerji ne kadar ihtiyaçtır vesaire. Bunlar ortaya çıkıyor. Vesaire. Biz yine bunu şebeke üzerine bırakıp okey diyoruz. Zorunlu alanda girmemiz gereken son parametre storage parametresidir. PV-Syst programı 6.76 sürümünden sonra 3 farklı grid depolama veya şebeke depolama stratejisi sunuyor. Bu stratejiler gördüğünüz gibi self-consumption, peak shaving ve weak grid islanding. Geçen örneğimizde bunların hakkında hiçbir şey anlatmadık. Bunları geçtik direkt olarak. Ancak buradaki örnekte bu stratejiler hakkında detaylı bilgiler vermek istiyoruz. İlk olarak self-consumption'ı seçersek, self-consumption veya depolamalı öz tüketim stratejisinin farklı hedefleri olabilir. Birincisi, kendi fotovoltaik sisteminde üretilen enerjiyi tüketir ve fiyatı ne olursa olsun şebekeden minimum enerji çeker. İkinci olarak elektrik maliyetini optimize eder. Bu şebekeden çekilen elektriğin yüksek fiyatı ve yeniden şebekeye verilen enerjinin düşük fiyatı durumunda olabilir. Karlı olmak için fark depolanan enerjinin fiyatından daha yüksek olmalıdır. Aksi takdirde karlı olamaz bu sistem. Eğer tarifeler gün içerisinde zamana göre değişiyorsa, uygulanmamış olan belirli bir şarj veya deşarj stratejisini içerebilir. Üçüncü olarak da şebeke yönetimi için tüketici tarafından ihtiyaç duyulduğunda enerjiyi verebilmek lazım. Ancak her seferinde şebekenin gerçek durumu bilinmelidir. Ve biz bu durumu bilmediğimiz için simülasyonda bunu yapamıyoruz. Bunun simülasyonunun yapılması mümkün değil. Şimdi bu self-consumption veya depolamalı öz tüketim sisteminin boyutlandırılması, sizing'i nasıl yapılır ona bir bakalım. Bu sistem genelde ev tipi tüketicilerine sunuluyor ve ev tüketici benzeri kullanıcılar için öncelikle günlük ortalama enerji ihtiyaçlarını kullanıcının yük profilinden kilowatt saat bölü gün olarak, yani gün bazında kilowatt saat olarak belirlemek lazım. Daha sonra PV sistemi veya fotovoltaik sistemimiz bu enerjiyi yılın çoğu günü için üretebilmeli. Ve son olarak da şebekeden verimli bir bağımsızlığa ulaşabilmek adına IQ sistemi en az 1 ila 2 günlük tüketimi veya ideal olarak 3 veya 4 günlük tüketimi kendisinde saklamalıdır. İkinci olarak peak shaving stratejisi veya tepe tüketimini düzeltmek de diyebiliriz. Bu stratejide şebekeye verilen güç, şebeke yöneticisi tarafından sınırlandığında aşırı enerji akülerde saklanabilir. Veya fazladan olan enerji akülerde saklanabilir.
Bu durumun bazı avantajları olabilir. Şöyle ki, fotovoltaik enerji santrali sahibi için aksi takdirde kaybedilecek enerjinin geri kazanılması anlamına gelir. Bu da bir gelirdir, bir menfaattir. Büyük ölçekli şebeke için yenilenebilir enerji üretimini regüle eder veya düzenler. Bunu yapabilmek için bir gün boyunca üretilen fazla enerjinin belirtilen sınırından daha yüksek güçte depolama yapabilen bir akü sistemine ihtiyacımız olur burada. Peak shaving sistemini boyutlandırmak istersek bu nasıl olur? İlk olarak uygulanan şebeke limit gücünü tanımlamamız lazım. Bu durum açık gökyüzü koşullarına göre üretilecek enerjinin bir kısmı olmalıdır. Şarj cihazının maksimum gücünü şebeke güç limitinden maksimum giriş gücünü düşerek hesaplayabiliriz. Yani burada şebekenin gücünü açık gökyüzü koşullarına göre hesaplıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Bu sistemde akü invertörünün gücü önemli değil ve şarj cihazının gücünden daha düşük olabilir. Bir diğer faktör de açık bir gün boyunca ideal olarak maksimum aşırı yük enerjisini kapsaması gereken akü sistemini belirlemek lazım. Gerçi yatırım nedenlerinden dolayı akü kapasitesi daha düşük seçilebilir. Yani 100 kW'lık bir akü kapasitesi çıktı ama biz yatırım maliyeti yüksek olmasın diye bunu 90-80 seçebiliriz. Finansal gereksinimlere göre de en uygun olan akü sistemini bulmak için bazı simülasyon denemeleri yapılır burada. Son seçenek ise Weak Grid Islanding. Weak Grid Islanding veya zayıf şebeke ada modu. Bu seçenek şebekenin güvenilir olmadığı bölgelere ilişkindir. Örneğin yük atma nedeniyle çok sayıda kesintilerinin yaşandığı bölgeler. Biliyorsunuz bazı şehirlerimizde, bazı kırsal bölgelerde enerji yetişemiyor veya hatta İstanbul'da, Ankara'da da yaşandı. Sistem yetiştiremiyor. Pik tüketimdeyiz. O zaman yük atıyor. Fotovoltaik sistem enerjisi akü sisteminde saklanır ve şebeke kapalı olduğunda kullanıcıya geri döner. Ancak teknolojik olarak normalde şebekeyi beslemek için kullanılan var olan güneş invertörleri çalışabilmek için şebekenin varlığını ister. Yani şebeke varlığına ihtiyaç duyar ve bu da göründüğü kadar kolay ve basit değil. Bu problemden kaçınabilmek için birkaç yol vardır. Onlar neler olabilir? Örneğin en basit çözümü dahili akü sistemini akü için invertörü olan bağımsız bir sistem olarak düşünebiliriz. Yani bağımsız invertör. Bu sistem PV sisteminden bir akü şarj cihazı ve akü sistemini şebekeden besleyebilen bir şebeke şarj cihazını içerir. Ancak bu yapılandırma güneş enerjisinin şebekeye yeniden verilmesine izin vermez. Sonra şebeke dahili AC devresine bağlayıp standart bir güneş invertörü kullanabiliriz. Bunun için şebekeyi teklif edilen özel bir DC girişli akü invertörü olan ileri bir teknolojiye ihtiyaç duyulur. Şebeke kapalıyken şebekeyi sistemden fiziksel olarak ayırmak için bir mekanik anahtara ihtiyacımız olur. Mekanik ayırıcıya ihtiyacımız olur. Bu durumda sistem ada modunda çalışacak ve akü invertörü kullanıcının tüketiminin gerektirdiği tam gücü sağlayabilecek. Bağlı modda ise kullanıcının AC devresi doğrudan şebekeye bağlanır. Bu durum şebeke yöneticisinin her zaman izin vermemesine rağmen, dikkat edelim, izin vermemesine rağmen güneşin fazla enerjisinin şebekeye verilmesini sağlar. Şimdi bu sistemi boyutlandırmak istersek ilk olarak şebekenin kullanılamaz olduğunu tanımlamak lazım. Bu ne demek? İlk olarak uygun olmayan zaman oranını, periyot sayısını ve her periyodun minimum, maksimum süresini belirlememiz lazım. Daha sonra
program yıl boyunca uygun olmayan dönemlerin rastgele bir dağıtımını önerecektir. Veya ikinci yöntem olarak da bir Excel dosyası hazırlarız ve burada tüm yıl için saatlik bir kullanılmazlık dizisi tanımlarız. Akü sisteminin kapasitesi kullanıcının ihtiyaçları ile yakından ilişkilidir. İdeal olarak SoC yüksek seviyesinin altındaki kalan enerji daha uzun kullanılamazlık süresi için maksimum ihtiyaçların karşılanmasına izin vermelidir. Beslenme yetersizliği riskine maruz kalmamak için bu kapasite azaltılabilir. Uluslararası bir kabul olarak tam akü kapasitesinin en az 2 günlük ortalama tüketimi, tercihen 3 veya 4 günlük, bunlar değişebilir, ortalama tüketimi kapsaması gerektiğini kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu da bu sistemler hakkında anlattığımız bazı detay bilgilerdi. Şimdi bizim burada şebekeye bağlanacağımız şekil grid connected olduğu için genelde de grid connected sistemlerde akü sistemine ihtiyaç olmayacağı için biz no storage seçimini seçip buradan çıkıp OK'ye basacağız. Bundan sonra optional veya opsiyonel seçenekler geliyor. Ancak videoyu çok uzun tutmamak adına örneğimizin geri kalanını sonraki videomuzda anlatacağız. Dolayısıyla sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.